Selamlar herkese. Biz Tarot'a hoş geldiniz. Umuyorum ki keyfiniz, neşeniz, sağlığınız yerindedir. Bugün iki açılım yapmayı düşünüyorum. Daha doğrusu böyle umut ediyorum. Umarım fırsat bulur ve diğer açılımı da çekerim. İlk önce aklımızdaki kişilere bakacağız. Niyet ettiğimiz kişi, kalbimizde olan insanlar ne durumdalar, neler yapıyorlar? Size karşı enerjilerinde bir değişme var mı? Bunları görmeye niyet ettiğim bir açılım olacak. Her zaman olduğu gibi açılımlarımız zamansızlığa niyetle hazırlanıyor. Alandan kendi enerjimi çekiyorum. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim size. Ve dediğim gibi videoyu siz ne zaman denk gelip izlerseniz o zamanın enerjileri en doğru şekilde aksın size. Doğru bilgiler iletmeye niyet ediyorum. Hemen her zaman olduğu gibi ilk önce geçmiş sürecinize bakacağız. Ondan sonra niyet ettiğiniz kişiye. Duyguları olan ve bunları size göstermekten çekinmeyen bir insan verdi. Ya normalde kupa kralını gördüğüm zaman o biraz duygularını kendine saklar. Manipülatif bir kraldır demem çok yerinde bir tabir olacak. Genelde kombinasyonlarda öyle olur. Burada da duygularını size çok fazla dile getirmiş, açmış, o sevgiyi hissettirmiş olabilir ve bu sevgiyle beraber çok düzgün bir şekilde iletişim kurmuş olabilirsiniz, beklentilerinizi karşılamış olabilir. Beraberinde hayatına başka bir insan alarak ilişkiyi noktalamış da olabilir. Hoşunuza gitmeyecek durumlar yaşatıp ilişkiyi bir türlü çıkmaza sokmuş olabilir kişi. Destek almak istiyorum buraya, niyet ettiğiniz insanla ilgili sürece. Bakın başlarda iletişim konusunda kişi oldukça net olmuş olabilir, doğru iletişimleri kurmuş olabilir, duygularıyla yaklaşmış olabilir ve isteyip istemediği her şeyi kesin bir dille ifade etmiş olabilir size. Tabii zamanla bu özlem duyguları, ne bileyim düzgün hisler, birbirinize aktardığınız o sevgi dolu değil, çatışmalara sebebi, çatışmalara doğru evrilmiş olabilir. Kişiyle çok e, tartışır olmuşsunuz, olabilirsiniz. Belki de bu güzel anlar, güzel geçirdiğiniz birliktelikler kişinin biraz soğuk yapması, size karşı çok savunmacı olmasıyla ilerlemiş olabilir. Yani karşı koymuş olabilir size bir noktada. Yani siz onu ne kadar güzel sevgiyle yaklaşsanız da o biraz uzlaşmadan ziyade mücadele gerektirecek durumlara sürüklemiş olabilir sizi. Bakın yani sanki beraberinde de bu o kadar hızlı bir şekilde ilerlemiş ki e, değnek değnek sekizlisiyle beraber hemen kupa diyorum pardon, tılsım dörtlüsü enerjisine geçmiş. Sanki çok güzel giden bir birlikteliği çok fazla karşı koyarak mücadele getirecek durumlarla kendini kapatmış ve bu sıkıntılı durum her neyse bunu sürdürmeye devam etmiş olabilir. Peki niyet ettiğiniz kişi şu an kendi hayatında ne durumda diyelim? Eğer bu kısım size uygun geliyorsa devamını da dinleyebilirsiniz. Niyet ettiğiniz kişi şu an kendi hayatında nelerle uğraşıyor, neler yapıyor? Şunları şöyle ittireyim biraz. Kraldan prense düştük. İkiler ikiler. Valla şu an hali hazırda iyi gitmiyor sanırım durumu. Duygusal yaşantısıyla iş hayatını dengeye oturtamıyor olabilir. Daha doğrusu iş hayatına birazcık daha yönelmesi gerektiğinin farkındadır. Çünkü ulaşmak istediği bir hedef var sanki. Daha doğrusu bir hedef varmış ve bu hedefe nasıl oldurabileceğine dair bir orta yolu bulamıyor gibi. Çok fazla kararsızlık çalıştırıyor olabilir. Karar veremiyor olabilir. Hangi durumu seçeceğini bilemiyor olabilir. Bir güç mücadelesi de var sanki, bu güçlenmek istediği bir alan bu. Ama şu an hali hazırda kişiye çok keyif vermiyor. Kılıç dokuzusunu görüyoruz burada. Pek iyi görünmüyor. Kendi hayatında ne durumda dedik? Neyse hadi bununla alayım. Bunu çok almak istemedim aslında elime alınca ama. Bakın olduramadığı konularla ilgili çok öfkeli görünüyor. Yani burada kupa
Kupa Prensi'nin üzerine sadakat geldi. Belki kurduğu yakın ilişkiler, yani buradaki üst taraftaki kat biraz bana işi verdiği için iş konusunda da düzgün birliktelikler kuramıyor olabilir. Çevresinde yalan dolan insanlar vardır belki. Sağlam bağlantılar kuramıyordur. Böyle bir şey verdi. Tabii beraberindeki gelen kartlarla yorumlayacağım. Aynı zamanda ihanete de uğramış olabilir. Duygusal olarak bir yere, bir alana gittiyse orada da karşılığı bir şeyi istediği gibi oturtamamış, ilerleyememiş olabilir. Çok güzel geldi burada. Kılıç ikilisi ve kılıç dokuzusunun olduğu kısma hicap ve ayrılık kartı geldi. Yani hali hazırda siz de olabilirsiniz bu. Belki dediğim gibi işiyle ilgili bir şeyler istediği gibi gitmedi. O yüzden bu ayrılık yaşadığı alandan da büyük üzüntü duyuyor olabilir. Bakın şu an hali hazırda siz iyi değilse iletişiminiz ve kötü ayrıldıysanız sizden düşmanlık görmekten de korkuyor olabilir. Burada bu oturtmaya çalıştığı, uykusuz kaldığı gece sizinle ilgili ise hala bu noktayı pek aşamamış görünüyor. Peki duygusal olarak ne durumdasın? Kendi hayatında duygusal olarak ne durumdasın? Kupa kralımız yine kendini gösterdi. Kendi hayatında duygusal olarak ne durumdasın dedik. Hala bir, gerçi bu biraz geçmiş etkisi olduğu için kafa karışıklığını netleştirmek istediğini söylemek mümkün. Yani birçok seçeneğim vardı ama hiçbir beni mutlu hissettirmedi. Artık hali hazırda doğru düzgün kararlar alıp adımlarımı, iletişimlerimi bu yönde sürüklemem gerektiğini düşünüyorum diyor. Ya da daha önceki aldığı bu kafa karışıklığı, bulanık yaşadığı alan neyse ona pek iyi hissettirmemiş. Yani bir zafer kazanmak maksatlı ben bir yola çıktım ama hali hazırda tılsım beşli senaryo terk edildim bu alanda ya da tercih ettiğim bu alan neyse bana hiç iyi gelmedi. Bakın bu hastalıklardan bahsedebileceği gibi bu sırada kılıç dokuzusunu görmek bu kişinin şu an hali hazırda mental olarak çöküşte olduğunu da söylemek mümkün. Duygusal olarak kendini hiç iyi hissetmiyor görünüyor. Aldığı kararlardan ötürü, belki alamadığı kararlardan ötürü. Kupa altılısı var. Desteği karıştırdım. Altında kupa altılısını görünce yani sanki özlediği bir alanla ilgili yaşıyor bu durumu. Evet yani ailesi olarak gördüğü bir insanla yolları ayrılmış olabilir. Bu siz de olabilirsiniz. Belki gerçekten bir aradaydınız, birlikteydiniz. Bir boşanma gerçekleşmiş olabilir. Ya da hali hazırda sevgiliydiniz, aynı evi yaşıyordunuz ve bir ayrılık yaşadınız. Sanki bundan bahsediyor. Ben kafa karışıklığından kurtulmak için başka alanları tercih ettim. Başka bir duruma evrildi hayatım. Burası bana başarıdan çok, zaferden çok hiç beklenmedik sürprizler geçattı ve hani iyi sürprizler değil burada. Mars etkisi var, yine Plüto etkisi var. Yani kişi duygusal olarak ağır bir durumdan geçiyor diyebilmem çok mümkün. Sanki burada tılsım beşlisi bu terk edilmiş hissettiği alanla ilgili bir girişim başlatmak ve bu durumu tersine çevirmek istiyor olabilir. Bazılarımızınkisi böyle bir duygusal, yoğun, acı verici durumdan sonra dönüşüm e, enerjilerini çalıştırıp gerçekten dönüşmeye niyetli olabilirler. Çünkü burada yıldırım kartı, ölüm kartı aynı yerde görmek kişiyi gerçekten çok zorlayıcı enerjilerden geçtiğini söylemek mümkün. Bu kısma sadece iki tane başka desteden kart almak istiyorum. Yıldırım kartıyla bize burada ne anlatmak istiyorsun kule kartıyla? Bakın aynen öyle. Kavuşmak kartı geldi ya. Deste altımızda öfke. Yani şu an birbirinize çok ağır restler çekmiş olabilirsiniz. Hatta dönülmeyecek olan bir yere evrildik biz diyor olabilirsiniz. Bununla ilgili büyük bir ne derler yıkıntı yaşıyor insan. Yani çok çok kötü bir durumda. Belki bazıları hala önünü göremiyordur. Biz nasıl bir araya geliriz, tekrar kavuşabiliriz? Bunu sorguluyor olabilir. Yani duygusal olarak kavuşmak istediği bir insan var ve ayrıyız diyor biz. Bu dönüşüme de bir tane almak istiyorum. Bakın araba kartı vardı. Arabanın üzerine ölüm kartı geldik. Beklenen haber geliyor diyor iletişim kartıyla. Birçoğunuz gerçekten iletişim alacak olabilirsiniz. Çünkü burada çok ağır ve acı verici, hüzünlü bir hikaye var.
Peki bu insan size karşı ne hissediyor? Ya da hissen önce size karşı ne düşünüyor mu diyelim? Gündeminde nasıl bir yer ediyorsunuz? Hissene sonra bakalım. Hı, güç kartını görmezsek olmazdı zaten. Bakın bu insan artık harekete geçmeye meyilli olabilir. Güç kazanmak istediği alanlar var. Belki kendimi değiştiriyorum, dönüştürdüm. Bunları size göstermek için harekete geçecek olabilir. Aşıklar kartında karar vermek vardır, seçmek vardır. Bir öncesinde gelen kart sanki bunu enine boyuna düşünmüş. Duygulardan ziyade mantık çalıştırmış olabilir. Sizin onun için doğru insan olduğunu düşünmüş olabilir. Yani geldiği noktada çok güzel bir farkındalık var gündeminde sizinle ilgili. Sanki bir süredir bunu düşünüyordu, planlıyordu. Artık harekete geçmesinin çok farkında ve bilincinde bir insan var. Sanki doğru hamleleri yapmak gerekiyor size gelmek için. Belki doğru dönüşümlerden geçmiş olmak gerekiyor. Belki yaşadığı bu yıkım, kötü hal kendi o içindeki iyi tarafı uyandırmış olabilir. Yani sizinle ilgili düşüncesinde evet ben onun benden ne istediğini biliyorum, benden ne beklediğini biliyorum ve hani çok sürecimiz çok ağır aksak ilerledi ama ona bunu verebilmek için harekete geçmem gerektiğinin farkındayım, biliyorum. Ve sanki hani ona onun istediklerimi verirsem, e, doğru bir adımlarla ilerlersem ona bu konuyla ilgili bir zafer kazanmam çok mümkün diyor. Bakın ya ne kadar şey geldi, manidar geldi. Burada seçimden bahsetmiştik ve bunu planlamasından bahsetmiştik. Yapması gereken bir seçim var diyor kartın alt tarafında da. Bu kısım çok normal geldi, doğru geldi açıkçası. Daha önce dediğim gibi başka bir alanı tercih ettiyse bu alan herhangi bir neyse bununla ilgili ağır pişmanlık çalışıyor. Gündeminde hala bunlar olabilir. Burada atadan kalan karmalar, hep onu temizlediğinden bahsediyor kartlar. Çok zor süreçler geçirdiyseniz ve böyle bir durum söz konusuysa bundan da bir araya gelmeniz zorlaşmıştır. Çünkü burada yıldırım kartı, ölüm kartı, bunlar ağır kartlar. Ya burada güç kartı ile birlikte bakın göremiyor. Bağlantıyı ne kadar toksik hale getirdiğini tam olarak göremiyor. Çünkü tek bildiği bu. Yani sizinle olan gündeminde hala biraz kibir ve ego da çalıştırıyor olabilir. Yani burada çok güzel bir enerji var. Bu muhtemelen değişip dönüşecektir. Ama geldiği noktada hala bir tarafından bu kibir hali de söz konusu olabilir. Yani burada hem pişmanlık duyan hem de aynı zamanda bağlantıya nasıl zarar veremediğini gördüğü bir insan var. Çok ilginç. Yani bu kadar e, acıdan geçiyorsun, duygusal yüklerin var. Ama bir özür dilemek, belki affetmeniz, yani af dilemek bile bu kadar güç olmasa gerek. Kalbinde doğru olduğunu bildiği şeye direnmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Sizi yasak meyve olarak görüyor. Yani bakın çok tatsız, asla yaşamayı arzu etmeyeceğiniz durumlar yaşatmış olabilir. Bu da biraz engel görüyor olabilir. Belki aranızda gerçekten yasak bir durum vardı, yasaklı bir durum vardı. Bundan da bahsediyor olabilir. Ama geldiği noktada yapması gereken bir seçim olduğunun çok bilincinde bir insan var. Peki size karşı ne hissediyor? Of, güneş geldi ya. Çok güzel geldi bu kısım. Burada çok kendini göster. Of, inanılmaz şeyler hissediyor sizinle ilgili. Bakın burada kupa kralı vardı. Burada kupa kraliçesi geldi. Öncelikle bu terk edilmiş alanı, beslenemediği alanları geride bırakmak istiyor. Çünkü sizinle ilgili bir tamamlanmaya ermek istiyor. Yani duygularını da açmak istiyor. Çünkü güneş var burada, tılsım olması var. Tek kötü kartımız geçmiş hanesine gelen kart. Bu durumu tamamen tersine çevirmek isteyen bir insanın enerjisi var burada. Hangi desteden alsam buraya? Şundan alayım. Size karşı ne hissediyor dedik bu insan. Bu kartlarda biraz değil, biraz ağır sıkıntılı kartlar var. Bakalım neler gelecek hislerinizle ilgili. Size karşı hisleriyle ilgili.
Bakın geri dönmek istiyor ya. Tam da tılsım beşlisinin üzerine geldi. Bu yokluk enerjisinden çıkıp e, bir yolunu bulmak istiyor açıkçası. Bir önceki kartımızda pişmanlıkta yine pişmanlık var. Bakın sizinle bir araya gelmesine yönelik işaretler alıyor olabilir. Ruh eşi kartını da görmek çok güzel oldu. Yani sizde borcu vardır, parayla ilgili durumlarınız söz konusudur. Belki bunlarla ilgili de bir pişmanlığı olabilir ve sanki bunları düzeltmeye yönelik hamleleri de olacak olabilir. Sanki bir şekilde hayatında her şeyin yolunda gitmesi için, tamamlanabilmeniz için evren, Yüce Yaradan ona kapılar açıyor olabilir. Bununla ilgili rüyalar görüyor olabilir. Çünkü çok astrolojik olarak çok güzel zamanlardan geçiyoruz. Bu işaretler kısmı, öyle şeyler olabilir dediğim gibi. Dinlediği bir şarkı sizi onu hatırlatıyordur. Bundan da bahsediyor olabilir. Ben birazcık daha bu duyguları kısmına kart almak istiyorum. Size karşı ne hissediyor şu an? Bakın kılıç sekizlisi ve tılsım aslında ters döndü. Gelirlerse alacağım onları da. Sanki bu hiçbir şey yapamaması halinden, o sıkışmışlıktan, o Satürn'ün etkisiyle kısıtlayıcılıktan çıkmak ve size somut bir şekilde gelmek istiyor. Belki dedim ya burada parayla ilgili bir mesele var aranızda. Belki o parayı size hakkınız olanı teslim etmek için de olabilir. Size karşı ne hissediyor dedik. Devam ediyoruz bu kısma. Deste altımız ne bir değnek dokuzusu. Kılıç yedilisini görmek sizi endişelendirmesin. Yani ben burada çok şey enerjisini aldım. Bakın zamanında size karşı çok acımasızca davranmış olabilir. Burada Aziz kartıyla ve kılıç beşlisiyle, kılıç beşlisi diyorum, kılıç yedilisini görmek bana biraz şeyi hissettirdi. Başka alanları tamamen kendini iyileştireceğini düşündüğü alanlar. Belki bu ne bileyim çok flörtöz bir insandır, her şeye atlayan bir insandır. Sanki tutkularıyla çok gitmiş ve bunu biraz size zorbalık yaparak yapmış olabilir. Çünkü çok despottur. Bu çok iyi tarafları yoktur bazen. Yani çok doğru bildiğini okur Aziz Kart'ı ve burada hemen yanında bu kombinasyonu görünce bana çok öyle hissettirdi. Sanki bu insan size yaptığı yanlışların farkına varmış durumda olabilir. Bir desteklere gitmek istiyorum buraya. Yeni bir güç kartı, yani güç kartı, güneş kartı, güç kartı çok fazla hala e, egosantrik durumlar yaşıyor olabilir sizinle ilgili. Bakın bu insan gerçekten sanki bir farkındalık evresinden geçiyor. Size karşı yaptığı o haksızlıkları an beyan hatırlıyor olabilir. Bunları oldurmak için girişimlerde bulunacaktır. Ama süreç biraz ağırdır, aksaktır. Sanki o eski her şeyi hızlıca yapan insan gitmiş de birazcık daha özgüveni zedelenmiş, güçsüz düşmüş bir insan var burada. Peki hangi desteden kullanayım? Bu durumu tersine çevirmeye yönelik girişimlerin olacak mı yakın zamanda? Mikrofonun üzerine Polar'ımın ipleri gelmiş. Umarım ses çıkmamıştır. Yakın zamanda bir girişimin, hareketin olacak mı bu durumu tersine çevirmeye yönelik? Mahkeme, ölüm. Bakın bu insan gerçekten olacak, yani bunları gerçekleştirecek olabilir. Yine bir mücadeleden, değnek beşlisiyle Satürnyen etkilerden bahsetmek mümkün. Yani sanki zamanda çok o uğraşmadığı, çaba sarf etmediği alan neyse bunlarla ilgili uğraşacak olabilir. Tılsım üçlüsü var yanında, hemen kılıç ası var ve mahkeme kartı var. Bu insan sizinle ilgili büyük bir uyanışa geçiyor olabilir. Bir araya gelip tüm bunları konuşacak olabilirsiniz ama sağlam ve keskin bir iletişim kurulacak. En önemlisi sağlam bir iletişim kurarak başlatacağız diyor biz bu süreci ve ben iletişim için elimden geleni çaba göstereceğim diyen bir insan var. Destek almak istiyorum buraya.
Bakın yani burada sizin yerinize başkasını seçti ve bu tam istediği şey. Bu çok şey geldi bana kılıç asıyla beraber. Bu yaptığı e, eskiden eğer böyle bir şey yaptıysa bu hala onun etkilerini sürdürüyor olabilir. Her şeyde seni arıyor, her yerde seni hissediyor. Aklının bir köşesinde hep seninle karşılaşmayı umut ediyor. Çünkü dediğim gibi böyle bir ateşli tutkular yaparak ne bileyim böyle şeyler hissederek bir alana gittiyse hala bunun üzüntüsünü yaşıyor olabilir. Yani hali hazırda yaşadığı uyanış, o yüzleşme süreci onu içinde sıkıştırmış hissedebiliyor ama yani destek mesajıyla yakın süreçte bu insanın iyileşeceğini ve büyük bir döngünün başladığını haber veriyor. Geçmişiyle barışıyor ve bağlantısındaki dengeyi geri getiriyor diyor destek mesajımız. Ya ama yine de ben buraya soru sormak istiyorum. Şu an senin hayatında biri var mı? Bu da siteden kullanmayayım çünkü yeni aldım bundan. Senin şu an hayatında biri var mı? Burada bazılarının hayatında biri olabilir, yeni bir fırsata mail etmiş olabilir. Dediğim gibi kupasıyla bize yeni birliktelikler vaat ediliyordur. Bambaşka ilişkilerdir. Sanki mail ettiği bir alan olabilir burada bazılarının aklındaki kişilerin. Ya da hali hazırda bir süre önce giden biri varsa sanki orada mutlu ve halinden memnun bir insan var. Senin hayatında biri var mı dedik. Bakın burada birçoğu birçoğu demeyeyim ama bazıları e, bir ilişki yaşıyor olabilir şu an. Sanki emin olduğunuz ama bildiğiniz insanlardan bahsediyorum burada. Çünkü sanki burada somut bir şekilde ilerlemiş ve bir birliktelik kuran bir insan var. Eğer böyle bir insansa hayatınızda yani hayatında gerçekten biri olduğuna eminseniz bu kısmı alın. Çünkü burada yani yalnız olmayan insanlar, yalnız olan insanlar da var. Ama sanki biraz bir tık hayatında biri olan bir insan yansıdı. Bu ilişkide kılıç ordusunu görüyoruz. Bazılarınınkisi de bitmiştir ya da bitmek üzeredir. Bundan da bahsediyor olabilir. Peki buraya yansıyan duruma göre kolektif bir enerji çünkü. Yalnız olan da var mı? Yani muhtemelen vardır. Çünkü burada bir farkındalık geliştiren, kazanan insan da var. Yalnız olan kısım için ya da yalnız olan kısmı sormayayım da ilk önce şu kısmı devam edelim. Evet doğru. Peki sen ne durumdasın bu ilişkinde diyelim? Tılsım yedilisi ters dönüyordu. Döndü daha doğrusu düştü. Bu ilişkinde ne durumdasın? Bakın tılsım yedilisi geldi. Pek memnun değil açıkçası. Kılıç beşlisi kartı, kılıç ikilisi kartı. Evet diyor, o beslendiğim bir alan var. Bu insan çok fazla ona karşı duygusal bir şeyler hissetmesem bile ondan sevgiyi alıyorum. Belki hak etmediğim ilgiyi de görüyorum ama burada da bir sıkışmışlık. Pek istediğimi bulamama enerjisi söz konusu. Biraz sanki duygulardan ziyade tutkusal bir yaklaşım, tensel bir çekim olabilir. Belki parayla ilgili bir birliktelikleri vardır. Bundan bahsediyor olabilir. Yani kılıç beşlisi ve kılıç ikilisi sanki burada da hali hazırda pek mutlu olmayan bir insan var. İlişkinde ne durumdasın dedik. Bakın belirsizlikler, bilinçaltı korkuları, uykusuz geceler, endişeler, hali hazırda bu alan için çabalıyor olabilir. Belki eğer bu alanı da sıkıntılı bir duruma soktuysa düzeltmek için uğraşıyor olabilir. Ama sanki bana birazcık da şunu hissettirdi burası. Burası e, bitmiş olabilir. Aralarında sıkıntılı şeyler yaşanmış olabilir. Hali hazırda niyet ettiğiniz bu kişi eğer dediğim gibi biliyorsanız pek keyifli bir halde olmayabilir. Akıl zindan kafasıyla kalbi arasında gidip gidiyor olabilir. Yani bilinçaltı pek bilinç dışı alanda pek mutlu değil ama yani yalnız kalmaktansa sanki burayı bazı parasal durumlar için belki parasal yakınlaşmalar için hala sürdürüyor olabilir. Ne diyelim? Peki gelecek görüyor musun bu alanla ilgili?
Bu kadar da yani şey gelir ya. Kılıç ikilisi yine tılsım yedilisi. Bu alanla ilgili gelecek geliyor musun dedik. Biraz desteklemek istiyorum burayı. Valla umut ettiği şey aslında sanki hani bir geleceğin olması ama yani burada da dediğim gibi zor durumlar yaşanıyorsa, ilişki içinde yaşandıysa bir tarafın bir taraftan ödün vermesi gerektiğinin farkında ve sanki şey karşı taraftan bunu daha çok bekliyor. Zaman kazanma, süreci uzatma, bugünün işini yarına bırakma. Yani pek ne derler memnun değil gibi sanki bu alandan. Evet ulaşmak istediği şey aynı çatı altında olmak, belki mutlu olmak, beraber olmak ama sanki düşüncelerini ve duygularını kontrol altında tutmaya çalışan bir insan var. Eğer yansıttığı durum çok güzelse biz bir aradayız, her şeyi bir üstesinden geliriz ama halihazırda karamsarlıklarını, ikilik durumlarını, dediğim gibi belirsizlikleri karşı tarafa yansıtmıyor olabilir. Peki hangi desteğe geçeyim? Şunu alalım yine. Peki bekarlar için, hayatında biri olmayanlar için bu kısım ne anlatır bize? Bu kısımda eğer sizden ayrıldıktan sonra çok eğlenmiş, onu çeşitli yerlerde gördüyseniz yani sanki bu açılımın bu kısmına daha da oturur. Evet burada böyle bir hayatında birliktelik yaşayan bir insan vardı ama burada çok güç kartı, üzerine gelen güneş kartı ve imparator kartını da aynı halde de görmek yani sanki bu insan şey bir zamanlar evet eğleniyordum, çok keyifliydi. Tekrar bekar olmak, ciddi bir ilişkinin sorumluluğunda olmamak, yani bunun hakkını çok güzel verdim diyor olabilir. Ama sanki şu an hali hazırda o bırakıp gitmeyi, terk edilmeyi düşünüyor olabilir. Ama o kadar çok gurur, kibir vardır ki bu insanda bir türlü doğru gerek yani acı çektiği halde, üzüldüğü halde adım atmıyor olabilir size. Ama bunları bence artık sorguluyor olabilir. Evet bakın yani dediğim gibi bu kısımda hayatına başka birini alıp gitmiş olabilir. Yani dediğim gibi çok fazla seçeneğim vardı. Eğlenecek çok güzel, eğlenmek çok güzeldi diyen bir insan artık sanki korku ve tedirginlik halinde. Çünkü umut ettiği şey bu ayrılığı tersine çevirmek. Kadersel olarak bir araya gelelim tekrar her şey arzu ettiğimiz gibi olsun diyor olabilir. Çünkü şu an hali hazırda dediğim gibi üçüncü kişileri, üçüncü durumlar böyle bir durum söz konusuysa sanki bunun hüzününü, üzüntüsünü yaşayan biri. Çünkü doğru düzgün bir şekilde bilgelik, olgunluk kıvamına, mertebesine ulaşıyor olabilir sizinle ilgili. Peki en yakın süreçte iletişim, haber olacak mı? Bakın bu çok net geldi. Evet dediğim gibi kolektif olduğu için birden fazla enerji okuyoruz ama bu kadar çok tılsım üçü, aşıklar kartı sanki bekar olanlar demeyeyim ama halinden en başındaki açılımın en başındaki kartları geri dönelim. Şu an keyfi yerinde olmayan insanlar sanki bu iletişimi başlatacak. Evet çaba sarf etmedim bunun için ama artık vereceğim kararla birlikte bir çabam olacak. Çünkü ben hali hazırda bitik bir haldeyim diyen bir insan var burada size doğru mail edecek. Peki Rumi'den de alalım yine bu adım eylem konusunda bir netleşelim. Dengeye gelmesi gereken, zamanında sizi çok fazla ne derler akışa teslim olmuş, çabalamamış. Bakın deste altı tılsım yedirisi denge kartı da ağır süreçlerden bahseder. O da hızlı değildir. Peki son olarak kartlar size bu insanla ilgili bir şey söylesin. Hayattaki dersler öğrenilene kadar tekrarlanır, ders çıkar. Dediğim gibi kararını verecek olan sizsiniz. Lütfen değişip, dönüşüp
geldiğinin bir farkında olun. Önümüzde çok önemli retrolar var. Venüs retrosu başlayacak. Muhtemelen çoğu, hepsi demeyeyim ama birçoğu gelecektir. Belki hali hazırda bu farkındalıkları yaşayanlar da vardır elbette. Ama lütfen acele etmeyin. Tekrar bir ilişkiye başlamak için. Evet, duygusal olarak siz daha fazla yoğun hissediyor olabilirsiniz. Duygularınız daha coşmuş bir vaziyette olabilir. Çok uzun süredir ayrı olabilirsiniz. Ama lütfen acele kararlar vermeyin. Bir bakın gerçekten vaat ettiklerini yerine getirebilecek mi? Gerçekten değişmiş mi? Bunu görün. Yoksa sırf acı çekiyorsunuz, üzülüyorsunuz diye benzer bir döngünün içine kendinizi sokmayın. Sanki kartlar bu konuda açık bir net bir mesaj veriyor. Ve bazen gerçekten zor olanı kabul etmek gerekiyordur. Eğer iyi durumda değilseniz çevrenizden, sizi seven insanlardan, belki profesyonel insanlardan duygusal bağ kurmak da zorunda değilsiniz. Yardım almaktan geri durmayın. Çünkü burada böyle bir mesele var. Sanki yardımcı kartlar biraz daha az önceki durum için geldi gibi hissettirdi bana. Çok öfkeli olabilirsiniz niyet ettiğiniz bu kişiye. Lütfen öfkenizi dindirecek ya da size iyi gelecek şeylere odaklanın. Çünkü öfke aranızdaki bu ilişkiye enerjisel manada zarar verdiği gibi sizde mental olarak da iyi gelmiyor olabilir. Ki gelmiyordur öfke. Kime iyi gelsin ki? Sanki kartlar size niyet ettiğiniz bu kişiyle ilgili olan öfkeni iyileştirmeye davet ediyor sizi. Öyle bir enerji verdi bana. Evet, açılımımız böyleydi. Umarım doğru mesajları iletebilmişimdir size. Umarım iyi hissetmişsinizdir. Bir nebze de olsa yüreğinize su serpmiştir. Lütfen zamana inanın, evrenin işleyişine, yüce yaradanın planına. Emin olun her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Her şey bizim hayrımıza olacak en güzel şekliyle, haliyle ilerliyor. Bu açılım da böyleydi. Kısmet olursa, müsait olabilirsem bizimle ilgili aklınızdaki kişiden bağımsız bir açılım yapmayı umut ediyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.